Binlerce yıllık tarih, onlarca devlet. Bazı Türk devletleri vardı ki ömürleriyle adeta zamanın testini geçtiler. İşte bu videoda en uzun süre ayakta kalan bazı Türk devletlerine göz atacağız. Öyleyse Türk tarihinin en eski, en gurur verici sayfalarından biriyle tanışmaya hazır mısın? Çünkü Türk adını resmi olarak kullanan ve binlerce yıllık bir mirası başlatan Göktürklerle başlıyorum. Tamı tamına 176 yıllık ömre sahip olan Göktürkler 6. yüzyılda Orta Asya'da ortaya çıkmış bir Türk devletiydi. 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. İlk hedef uzun yıllar Türkleri boyundurluk altında tutan Yuan ya da daha sonra Avar İmparatorluğunu kuracak olan Cöcenlerdi. Bumin Kağan onları yıktı. Bu olaydan sonra İl Kağan unvanını aldı. Devlet çok kısa sürede genişlerken kardeşi İstemi-Yakbu batıya yöneldi ve İpek yolunu kontrol altına aldı. Bu, Göktürkleri sadece bir askeri güç değil, aynı zamanda ekonomik bir dev haline getirdi. Çin, Sasani ve Bizans gibi büyük güçlerle diplomatik ilişkiler kuruldu. Bozkır'ın ortasında doğan bu devlet artık bir dünya gücüydü. Öte yandan Göktürkler, Türk adını resmi olarak kullanan ilk devletti. Bu hem siyasal hem de toplumsal alanda bir devrimdi. Ama asıl devrim 8. yüzyılda dikilen Orhun anıtlarıyla geldi. Kültik'in Vezir Tonyokuk ve Bilge Kağan'a ait olan bu yazıtlar taş üzerine kazınmış ilk Türkçe metinlerdi. Tam olarak şöyle diyordu: üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. Bu satırlar sadece Türklerin değil, tüm dünyanın en eski siyasi manifestolarından birisi. Velhasıl tüm bu değerli kazanımları bize sunmuş olmalarına rağmen Göktürkler bir türlü iç çekişmelerden kurtulamıyordu. Bu nedenle kısa bir süre sonra Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldılar. Çin entrikaları, boylar arasındaki çekişmeler, tüm bunlar zamanla devleti zayıflattı. Ancak bu her şeyin sonu değildi. 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde Göktürkler ikinci kez dirildi. Bu döneme 2. Göktürk Kağanlığı deniliyor. Fakat 545 yılına gelindiğinde Uygurlar tarafından yıkıldılar. Lafın özü Göktürkler, Türk tarihine yalnızca bir devlet bırakmadı. Onlar Türk kimliğinin temelini attılar. Alfabe oluşturdular, yazılı kültür başlattılar, siyasi birlik fikrini geliştirdiler. Gelelim sıradaki devletimize. Bugün Türkiye olarak bildiğimiz bu toprakları ilk kez Türk yurdu haline getiren bir devleti, yani Selçuklu'yu konuşacağız. Adını kurucusunun soyundan alan bu devlet sadece kılıçla değil, adaletle, bilimle ve mimariyle çağ açtı. Her şey 10. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türklerinin kınık boyuyla başlamıştı. Bu boyun lideri olan Selçuk Bey, Cent bölgesinde bağımsız bir güç haline geldi. Onun torunları, özellikle de Tuğrul Bey kısa sürede Gazneliler ve Büveyliler gibi dönemin en güçlü devletlerine meydan okudu. Genişleyen devletin bu meydan okumalarından en bilineni ise 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Savaşı'ydı. Galip gelinen bu savaşın ardından artık sahnede yeni bir güç vardı: Büyük Selçuklu Devleti. Tuğrul Bey Bağdat'a yürüdü ve 1055 yılında Abbas halifesinden resmen Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını aldı. Bu sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda İslam dünyasının liderliğini devralmaktı. Halefleri Alparslan ve Melikşah dönemlerinde Selçuklular adeta altın çağını yaşadı. Alparslan'ın 1071 yılında Doğu Roma'ya karşı kazandığı Malazgirt Meydan Muharebesi Anadolu'nun kaderini değiştiren bir milattı. Zira bu topraklar bir Türk yurdu olmuştu. Artık beylikler değil, büyük bir devlet gerekiyordu. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik'i başkent yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bildiğiniz üzere bu dönemlerde İznik oldukça gündeme geliyor. Papa'nın bu bölgeyi ziyaret edeceği konuşuluyor. İşte bu bölge neredeyse 1000 yıldan fazla bir süredir Türk toprağı. Dolayısıyla İznik bizler için çok önemli. Atatürk zamanında bu bölgeyi korumuş ve başka bir dini ve etnik yapının burada herhangi bir dini ritüel yapmasına izin vermemişti. Velhasıl konumuzu saptırmayalım. Selçuklular bir yanda Doğu Roma'yla bir yanda Haçlılarla mücadele ederken asıl büyük tehlike doğudan geldi: Moğollar. 1243'te Köse Dağı Savaşı'yla Anadolu Selçukluları ağır bir yenilgi aldı. Ne yazık ki bu durum devletin siyasi olarak çöküşünü başlattı. Artık Selçuklu sultanları sadece ismen vardı. Böylece güç yerel beyliklerin eline geçti. Ama işte tam da bu kaosun içinden ileride Osmanlıları doğuracak bir Türk rüzgarı yeniden yükselecekti. Dolayısıyla Selçuklu bir son değildi.
Videonun bu bölümünde bir zamanlar Hindistan'ın kalbine hükmeden bir Türk devletinden bahsedeceğim. Biliyor musunuz? Bir zamanlar Hint saraylarında konuşulan dil Türkçeydi. Her şey 1483'te bugünkü Özbekistan'da doğan Zahirettin Muhammed Babür ile başladı. O Timur'un torunuydu. Kanında hem Türklük hem Cengiz Han soyu hem de Timuri asalet vardı. Babür ilk başta Semerkant ve Fergana gibi şehirler için savaştı. Ama Özbek hanlarının baskısıyla yönünü güneye yani Hindistan'a çevirdi. 1526'da Panipat Savaşı'nda Lodi Sultanlığını yenerek Babür İmparatorluğunu kurdu. Babür'den sonra tahta geçen oğlu Hümayun kısa süreli bir çöküş yaşasa da asıl yükseliş torunu Ekber Şah ile geldi. Fakat Ekber Şah yalnızca toprakları genişletmemişti. Dini hoşgörü politikalarını da benimsedi. Hindu-Müslüman ayrımını azaltmak için evlilik ittifakları kurdu. Vergi sistemini düzenledi, sanat ve bilimi teşvik etti. Onun döneminde Delhi, Agra ve Lahore gibi şehirler medeniyet merkezlerine dönüştü. Ardından gelen Cihangir ve Şah Cihan, Babür İmparatorluğunu hem büyüttü hem de görkemli eserlerle taçlandırdı. Zira onların döneminde belki de dünyanın en güzel yapısı ortaya çıktı. Bu yapı elbette Taç Mahal'dan başkası değildi. Zira Şah Cihan çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal için bu anıtı yaptırmıştı. Bu güzel mimari yapı tamamen mermerden inşa edildi ve yapımı tam olarak 22 yıl sürdü. Fakat her yükselişin bir de düşüşü vardı. Ekber Şah'ın dini hoşgörüsü halkın büyük kısmında huzur sağladı ancak sonraları tahta geçen Evrengizip çok daha katı bir çizgi izledi. Onun döneminde şeriat kuralları sertleştirildi. Ayrıca Hindu tapınakları yıkıldı. Bu da içeride huzursuzluklara ve isyanlara neden olmuştu. İşte bu dönemde sahneye yeni bir güç çıktı. Belki şaşırmayacaksınız ama onlar da İngilizlerden başkası değildi. 18. yüzyılda Babürler artık birer sembolik hükümdar haline geldi. Çünkü İngiliz Doğu Hindistan şirketi devleti ekonomik olarak etkisizleştirmişti. 1857'deki Hindistan ayaklanması bastırıldığında son Babür hükümdarı Bahadır Şah Zafer sürgüne gönderilirken böylece 330 yıllık bir imparatorluk sona ermiş oldu. Ama Türkler için tarihte son bulmak pek de mümkün sayılmaz. Çünkü şimdi anlatacağım devlet aslında Türk tarihinin en büyük dönüşümünü başlattı. 840 yılında Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasının ardından Orta Asya'da tarih sahnesine çıktılar. Ama onları asıl önemli kılan şey başkaydı. Çünkü Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletiydi. Yıl 960. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han Müslüman olur. Artık adı Abdülkerim Satuk Buğra Han'dır. Fakat devletin liderinin yaptığı bu şey sadece bir dini değişim değildi. Aynı zamanda medeniyet değişimiydi. Türkler hem İslam'ı benimsedi hem de kendi kültürlerini koruyarak yepyeni bir sentez yarattı. Öte yandan Karahanlılar güçlü bir orduya ve merkezi bürokrasiye sahipti. Başkentlerini önce Balasagun sonra Kaşgar yaptılar. Kaşgar o dönemlerde bir kültür merkezi haline gelmişti. Zira bu dönemde Yusuf Hasacı bin Kutaku Biligi, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ortaya çıktı. Bunlar Türk İslam edebiyatının ilk büyük eserleriydi. Bunların dışında askeri alanda Karahanlılar komşuları olan Gaznelilerle sık sık mücadele içindeydi. Özellikle sınır bölgelerinde çatışmalar yaşandı ama bu çekişmeler İslam dünyasının doğu sınırlarını şekillendirdi. 11. yüzyılda Selçukluların yükselmesiyle denge değişmeye başladı ve Karahanlılar zamanla Batı ve Doğu Karahanlılar olarak ikiye ayrıldı. Doğu kısmı Karahitaylılar tarafından yıkılırken Batı kısmı Selçuklu hakimiyetine girdi. Velhasıl 372 yıl ömrü olan Karahanlılar belki en uzun ömürlü Türk devleti değildi ama dönüştürücü etkileri yüzyıllarca sürdü. Onlardan sonra gelen her Türk İslam devleti Karahanlıların açtığı bu yoldan yürüdü. Evet, şimdi de gelelim listenin ikinci sırasına. Osmanoğulları yolculuğuna 1299 yılında bir beylik olarak başlamıştı. Ancak sonra 3 kıtada 24 milyon kilometre kareye yayıldı ve 600 yılı aşkın bir süre çağlara damgasını vurdu. Devletin temelleri 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun batısında atıldı. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey 1299 yılında Söğüt'te bağımsızlığını ilan etti. Osman Bey'in kurduğu bu beylik kısa sürede çevresindeki Doğu Roma kalelerini alarak büyümeye başladı. Ardından Orhan Gazi döneminde Bursa fethedildi ve Osmanlılar ilk kez bir şehri başkent yaptı.
İşte böyle devletleşme süreci başladı. Ardından para basıldı, ilk düzenli ordu kuruldu. Bu gelişmelerle birlikte Osmanlı artık sıradan bir uç beyliği olmaktan çıkıyordu. Ancak devlet gerçek sıçramasını 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemlerinde yaşadı. Balkanlara girildi. Kosova Savaşı ile Avrupa'nın kalbine korku salındı. Ama en büyük dönüm noktası elbette Fatih Sultan Mehmet'le geldi. 1453 İstanbul'un fethi. Bu fethiyle birlikte Osmanlı artık bir imparatorluğa dönüşmüştü. Zaten hemen İstanbul başkent yapıldı. Doğu Roma'nın kalıntıları üzerine yepyeni bir yeni dünya düzeni inşa edildi. Fatih'ten sonra gelen Yavuz Sultan Selim doğuya yöneldi. Memlükleri yıktı, halifeliği Osmanlı'ya taşıdı ve ardından Kanuni Sultan Süleyman. 46 yıl boyunca tahtta kaldı. Kimilerine göre devleti de zirveye taşıdı. Çünkü Viyana kapılarına kadar dayandı, Akdeniz'i bir Osmanlı gölü haline çevirdi. Ancak her imparatorluk gibi Osmanlı da sonsuz bir ömre sahip değildi. 17. yüzyıldan itibaren sistem yavaşlamaya başladı. Saray içi entrikalar, liyakatsiz yöneticiler ve Avrupa'nın teknolojik sıçraması. Bunların her biri Osmanlı'yı yavaş yavaş geride bırakıyordu. 1699 Karlofça Anlaşması'yla ilk büyük toprak kaybı yaşandı. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı, Batı karşısında sürekli geri çekilen bir güç haline geldi ama hala ayaktaydı. Yine de 19. yüzyıl tam anlamıyla bir krizler yüzyılıydı. Milliyetçilik hareketleri, dış borçlar, iç isyanlar ve büyük savaşlar. Osmanlı her yönden sıkıştırılıyordu. Ama en büyük darbe 1914'te girilen 1. Dünya Savaşı ile oldu. 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Osmanlı fiilen bitmişti. 1922'de ise son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin İngilizlerle anlaşarak ülkeyi terk etti. Böylece 623 yıl süren bir imparatorluk sona erdi. Evet, hepiniz Osmanlı'yı listenin başı zannediyordunuz. Ama gelelim listemizin sürpriz liderine. Kafkasya'da bir devlet vardı. Türk müydü, Arap mıydı? Cevap karışık ama yoğun istekleriniz neticesinde listenin başında yer almayı başardılar. Dolayısıyla videonun son kısmı 700 yıla yakın ayakta kalmayı başaran Şirvanşahların hikayesiyle alakalı. Şirvanşahların kökleri 9. yüzyıla kadar uzanıyor. 840'lı yıllarda Arap Abbas halifeliği zayıflayınca Kafkasya'daki yerel yöneticiler kendi hanedanlarını kurmaya başladı. Bunlardan biri Yezid bin Mazyed'ti. Arap asıllı bir vali olan Yezid, Şirvan bölgesine yerleşti ve burada kendi soyundan gelen yöneticilere Şirvanşah ünvanı vermeye başladı. Yani bu ünvan Şirvan'ın hükümdarı anlamına geliyordu. Ama zamanla devletin adına dönüştü. Erken dönemlerde Abbas halifeliğine bağlı gibi görünseler de kısa bir süre sonra bağımsızlıklarını ilan ettiler. 11. yüzyıldan itibaren de devlet Türkleşme sürecine girdi. Selçuklu Sultanı Alparslan 1066'da bu bölgeye geldiğinde Şirvanşahlar Türk İslam medeniyetine daha da entegre oldu. Devlet Türkçe konuşmaya başladı, ordu sistemleri değişti. Fakat ardından Moğol istilaları geldi. Hatta 13. yüzyılda İlhanlılar bölgeyi ele geçirdi. Şirvanşahlar Moğollara bağlı görünüp iç işlerinde özerk kalmayı başarmıştı. İşte bu onların diplomasi ustalığıydı. Ancak her hanedan gibi Şirvanşahlar da sonsuza dek süremedi. 16. yüzyılda Safeviler yükseldi. Şii Safeviler, Sünni Şirvanşahlarla mezhep farkı nedeniyle karşı karşıya gelmişti. 1501 yılında Şah İsmail Şirvan'ı fethetti ve böylece 700 yıla yakın bir süredir hüküm süren Şirvanşahlar Devleti sona erdi. Velhasıl her bir devlet farklı çağlarda, farklı topraklarda yaşadı. Ama hepsi Türk tarihinin farklı sesleriydi. Tıpkı aynı kökten büyüyen farklı dallar gibi. Gerçeği söylemek gerekirse bu videoda tüm büyük Türk devletlerini ele almadım. Eğer 5000 beğeni gelirse bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Peki sence bir sonraki videoda hangi Türk devletlerini anlatmalıyım? Yorumlarda fikirlerini belirt. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.